Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sizlere bayat ekmekle hazırlayacağınız nefis bir pide hazırlayacağız. Bayat ekmek pidesi yapacağız. Öncelikle bayat ekmeğimizde şöyle bir üst kapak açmakla işe başlıyoruz. 1-2 günlük, hatta 3 günlük bir ekmek bu. Bayat ekmekleri değerlendirmek için enfes bir tarif bence. Açtığımız kapağın içinden bir miktar ekmek içine alacağız. Çünkü bu ekmek içine hem ihtiyacımız var hem de o aranın dolması için bir boşluk oluşturmamız lazım. İşte bu içinden çıkardığımız ekmekle birlikte üzerine çok güzel bir kıtır katman hazırlayacağız. Ekmeğimiz hazır. Şimdi içini de küçük küçük doğrayabiliriz. İsterseniz kabuklarıyla birlikte de doğrayabilirsiniz. Ben kabuğun bir kısmını ayırdım. Bununla birlikte galeta unu da yapıyorum aynı zamanda bayat ekmeklerden. Şu görmüş olduğunuz ufaklık yeterli gelecektir. Ekmek içlerimi doğradım. Ekmeğimin içini çıkardım. Artık bunları kenara alıp iç harcını hazırlamaya geçebilirim. Bugün tek ekmek içi dolduracağım diye yola çıkıp iç harcını fazla yapıp 2 tane ekmeğimin içini doldurdum. O yüzden 2 tane soğan kullandım. Sizler eğer bir ekmek içi dolduracaksınız, bu iç harcının yarısını yapabilirsiniz. Soğan ve biberlerimi yemeklik şekilde doğradıktan sonra ocağın üzerine tavama alacağım. Biraz yağ ile birlikte kızdırmaya başlayacağım. Kızan tavamda öncelikle soğanları sotelemekle başlıyorum. Biraz şeffaflaştıktan sonraki buna tuz çok yardım edecektir. Bir tatlı kaşığı kadar tuzunu içine ilave ettim. Daha sonra da biberleri içine ilave ettim. Biberi ve soğanı güzelce soteleyeceğim. Biraz renkleri dönecek. Her ikisi de şeffaflaşacak. Ondan sonra içine 200 gram kadar kıyma ilave edeceğim. Aynı tarifi 200 gram yerine 150 gramla da yapabilirsiniz. Aslında kıymanın yerini burada soğan da çok güzel tutuyor. Bol soğanlı yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle kıymayı bir spatula yardımıyla ezerek güzelce harcıma yedireceğim. Kıymayı kavurduktan sonra içine tuzunu, karabiberini ve kırmızı biberini ilave edeceğim. Bu şekilde tüm harcım kavrulup piştikten sonra altını kapatacağım. Bugün bu pideyi kıymalı olarak hazırlıyoruz ama dilerseniz sizler. Şimdi bir ekmek için bir sos hazırlayacağım. Aynı sosu hazırlayarak bu iç harcını değiştirebilirsiniz. Peki neli yapabilirsiniz? Peynirli yapabilirsiniz. Mesela pastırmalı sucuklu yapabilirsiniz. İçine herhangi bir kavurma ile birlikte böyle bir iç harcı hazırlayabilirsiniz. Ekmeğin içini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Hatta ıspanaklı ve peynirli de deneyeceğim. Beğenirsem sizinle birlikte paylaşırım inşallah. Gördüğünüz gibi 50 gram 70 gram arası bir tereyağı erittim. İçine bir diş kadar sarımsağı ezdim. Şimdi içine yine şöyle bir tutam kadar maydanoz ilave ediyorum. Dilerseniz maydanozunuz yoksa yeşil soğan da çok yakışıyor buna. İlave edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde tereyağı, sarımsak ve maydanoz karışımının ekmeğin kenarlarına kurumaması için, çıtır çıtır çıtırdaması için ki başta gösterdim, finalde bol bol göstereceğim. Ekmeğin şöyle kenar kısımlarına biraz da ortalarına lezzet vermesi için sürüyorum. Daha sonra hazırladığım iç harcı ile birlikte çok güzel dolduracağım. Lezzetli iç harcıyla birlikte güzelce dolduruyorum. Dediğim gibi baktım iç harcım fazla. Hemen bir ekmek, bir bayat ekmek daha kenarda hazırladım ve onun da içine aynı şekilde doldurdum. Üzerinin kıtır katmanına geçmek için böyle bir kase alıyorum. Kasenin içine bu doğramış olduğum içinden çıkan ekmek parçalarını ilave ediyorum. Sonra şöyle bir elimle böldükten sonra içine bu üzerine kenarlarına sürdüğümüz sarımsaklı ve maydanozlu tereyağını içine ilave ediyorum.
ediyorum. 100-150 gram kadar kaşarı da içine ilave ettikten sonra rende kaşarı şöyle bir karıştırıyorum elimle beraber. Ve bu karışımı pidelerimin üzerini kapatacak şekilde her tarafından düzgün bir şekilde gelecek şekilde üzerine koyacağım. Bununla birlikte fırında kızaracak. O kaşarlar eriyip üzerindeki kıtır ekmekle birlikte altındaki ekmeği bağlayacaklar. Bu şekilde dökülmeyecek, aslında bir bütünlük sağlanacak. Ve maydanoz ve sarımsak gerçekten çok yakışıyor. Tereyağın vermiş olduğu çıtırlığı şöyle sonunda bol bol göstereceğim size. 200 derecelik alt üst ızgaralı fırına gidiyor. Yaklaşık bir 10 dakika içinde bütün ekmek pidelerimiz hazır hale gelecek. Fırındaki görüntüsü de şöyle, bakın gördüğünüz gibi resmen böyle üzerinde bir kıtır katman oluşurken eriyor ve ekmeğim çok güzel bir şekilde iç harcıyla birlikte buharıyla, bu iç harcının buharıyla birlikte içi yumuşacık, dışı da çıtır çıtır oluyor. Hani fırında kurur mu diye korkmayın. Şöyle kesip içini göstereceğim size. Bu bayat ekmek pidesi öyle güzel oldu, öyle güzel oldu ki normal pideye fark attı diyebilirim. İçinin lezzetli ve bol malzemeli iç harcıyla birlikte kıtırtılı çıtırtılı bir dışıyla birlikte yumuşacık pidelerim, bayat ekmeklerim artık hazır. Affınıza sığınarak şöyle bir ısırık alacağım. Tam da duyduğunuz gibi çıtır çıtır oldu. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.